Hepinize merhabalar. Bugün yine babamla beraberiz. Bugün babamın ismini koyduğu bir köfte bu. Pabuç köfte, yani bizim kendi aramızdaki bir isim. Bugün size pabuç köfte yapacağız hacımla. Hacım buyur. Evet. Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Ben Mustafa'ya söyledim yapacağız diye ama kıymayı Mustafa çektirmiş, yaptırmış. Evet. Ben kıymayı kasabımdan istedim. Hatta kasabımda da bir kısa video çektim size bilgi olması açısından. Hani kıymanın karışımına ne koyduk, yağ oranı nedir gibi. Buyurun siz o videoyu izleyin. Ondan sonra da devam edelim. Beşevler kasabındayız. Mehmet, şimdi köfte için ne yapıyoruz birader? Anlat bakalım. Köfte için abi şöyle. Şimdi dana kaburga, bunlar kuzu döş ve biraz da yağ oranı yüksek olduğu için şöyle yağsız bir parça et koyduk. Yine kaburganın yağsız kısmı. Evet. Bunları harmanlayıp 2 defa çekiyoruz. Güzel bir köfteli kıyma olacak. Tamam, çekelim bakalım. Makinenin önüne alalım. Önünden çıkan parça bizden de olmadığı için. Şöyle karışık atarsak bir dahaki çekimde daha kolay harman olur. Yani etlerin hepsini atmak lazım değil mi? Kesinlikle. Şöyle biraz harmanlayalım. Tabii ki. Çıkan kıymanın rengi gayet güzel. Orta yağlı bir kıyma arıyoruz. Abi görüşürüz. Şöyle. Evet kardeşim. Erol abi. Tamam. Şöyle kıymamız gördüğünüz gibi orta yağlı bir kıyma. Kardeşim sağ ol. Sen sağ ol abicim. Şimdi bu 1 kilo 200 gram. 1 kilo 200 gram. 1 kilo 200 var bizim gram. bunda. Evet. Şimdi biz böyle buna 2 tane baba soğan. Evet. Bunları Mustafa böyle oğlum iri iri doğrayacağız. Tamam, biraz iri Bunları istiyoruz. iri iri doğrayacağız. Tamam. Tatlı pul biber. Ben acı koyuyorum ama çocuklar diyor baba yemiyor diye diyor. Evet. Tatlı pul biber. Biraz kırmızı biber. Yani biraz Karabiber. karabiber. Kimyon. Biraz kimyon. Çok az karbonat. Az da karbonat, bir de tuz. Olay bu. Bir de arkadaşlar şöyle ince sivri biber var ya, bak ince sivri biber. Bu ince sivri biberi çok böyle ufak çok ufak keseceğiz. Bunlar böyle pişerken, Mustafa pişerken patlayacak. Aslında şimdi bak işin doğrusu bu ızgaralık. Izgara da yaparız. Bu ızgara. etmez. Tamam. Yani yağda da olmaz değil. Ya olur ama olur bunun ama şeyi fark ızgara. etmez ya, ızgara bizim işimiz ya. Sen ilk önce baharatları koy, ben de o arada soğanlarla biberleri Tabii. ayarlayayım. Evet, 1 bardak su. Evet. Ben şimdi yine biraz şuna yapışmasın diye şöyle ya şey yapıyorum. Yani kabı yağlıyoruz. öyle Kabı diyelim. yağlıyorum öyle. Mustafa herhalde buna ben bilmiyorum ama kuzu da mı koydurdun oğlum? Tabii kuzusuz olmaz. Öf, bu ızgarada var ya. Ağlar. Bu var ya bak şimdi nasıl patlayacak böyle şeyler, soğanlar patlayacak böyle bunda. Allah'ın izniyle. İnşallah. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Harika bir kıyma. Hacım bu incelik iyi mi? Doğruyorum ama. Eyvallah. Tamam. Harikasın ya Mustafa. Vallahi harikasın. Eyvallah hacım. Vay Teşekkür vay ederim. Tamam Mustafa. Yeterli mi? Yeter. Arkadaşlar bizim biberler büyüktü. 2,5 tane biber. Yani çok ince. Bakın. Yani şöyle neredeyse zar gibi. Çok ince evet. Zar gibi doğradık. Mustafa'cığım hemen soğanları Şunları da atayım üstüne hocam. Şimdi soğanları biraz iri istiyorum dedin. istiyorum evet. Şu irilik iyi mi? Bu da çok. Bu da Çok mu? bunun yarısı Tamam. gibi. Bunun yarısı gibi. Şöyle. Heh, eyvallah. Eyvallah. Aşağı yukarı şöyle şu boyutlar gibi. Dişe gelecek bunlar. Dişe gelecek pişirirken böyle gıs diye suları patlayacak bunlar. Tamam. Suları patlayacak. Nasıl güzel anlatıyor var ya. He?
Nasıl güzel anlatıyorsun ya. Gerçekten patlıyor böyle patlayacak yani. Babamın en sevdiği yemek köftedir arkadaşlar. Vallahi köfte bir de pilaki. Tabii şimdi gençler pilakiyi bilmez. Kalmadı kardeşim. Eskiden Bursa'da lokanta vardı. Köftenin yanında pilaki. Bol zeytinyağlı Şimdi böyle piyaz gelir. veriyorlar. Şimdi piyaz veriyorlar. Pilaki vallahi 4 köfte bir ekmek yerim ha. Vallahi yerim. Böyle bol basıyorsun ona, limonu da sıkıyorsun Mustafa. Var ya, olmaz ya. Allah rahmet eylesin. Bir Yılmaz abi vardı Kapalı Çarşı'da. Öğleni zor beklerdim. Recep abiyle. Zor beklerdik, giderdik ona. Böyle acılı da yapardı. Normalde 1 kilo köfteye bir orta boy soğan koyuyoruz biz. O yetiyor. Yetiyor mu? Ama hani istersen bir yarım, bir çeyrek daha ekleyebilirim yani. Sen bak duruma göre. Şu anda bir orta boy soğan koydum içine. Evet. Mustafa'cığım sen şimdi çıkar olmuş şeyleri bana. Baharatları mı? Baharatları. Tamam. Soğan ekleyecek miyiz daha? İyi mi? Şu an soğan iyi görünüyor be Tamam. Mustafa. Tamam. O zaman şeflerin fare dişi dediği kıvamda kestim. Aşağı yukarı işte bir orta boy soğan girdi içine. Şimdi hacım baharatları nasıl istiyorsun? Gramla mı ölçeceksin yoksa göz kararı mı atacaksın? Mustafa ben göz kararı atıyorum ama sen yine kaşıktan at. İstersen Şey şöyle yapayım. Tamam desem bana. Ben atayım içine. Tamam, Şöyle at. kaşık ölçüsü Bu- verelim. Arkadaşlar şöyle bir tane hani neredeyse klasik diyebileceğimiz orta boy bir tatlı kaşığı kullanıyoruz. Evet. Silme bir tatlı kaşığı kimyon koyduk. Bir tatlı kaşığından hatta biraz az. Atayım bunu da. Şuraya. Tamam. Bir tatlı kaşığından çok az daha az. Karabiber koyduk. Evet, kırmızı biber. Şöyle bir tepeleme tatlı kaşığı kırmızı toz biber Tamam. koydum. Pul biber de koy biraz. Yarım kaşık yani yine bir silme tatlı kaşığı Evet. diyelim. Buna karbonat biraz fazla atalım. Yani O bir zaman çıkartın. bir tatlı kaşığı Çünkü atıyoruz. bu patlatacağız bunu. Tamam. Yani ortalama ben size gram vereyim arkadaşlar 7 gram. Normalde hani hemen hemen bir tatlı kaşığına denk gelir. Burada 5 gram anca var. Şöyle sar. Şöyle her yerine yaydık. Eyvallah. 2 tatlı kaşığı tuz koyuyorum. 2 tatlı kaşığı tuz attık. Evet arkadaşlar şimdi bunu yoğuruyorum. Bakın buna da ekmek koymuyorum. Bir su bardağı da su ekledik bu arada yoğururken. Yaklaşık olarak bakın şu an bakıyorum 19-30 saniye olmuş. Ben buralarını tabii kısacağım, siz o kadar görmeyeceksiniz ama aşağı yukarı bir 15-20 dakikaya yakın yoğurdu köfteyi. Bak görüyor musun? Etin güzelliği de budur ha bak. Ya görüyor musun ellerimdeki bunlar yağlı bunlar. Bakın arkadaşlar ne kadar yağlı o kadar güzel. Ama tabii kaliteli yağ olması önemli. Yani tabi. Yani şimdi içine basarlarsa iç yağını o köfte yaramaz olur. Ya Ama iç yağ olduğu zaman lezzet olur, çok lezzetli sıcak olur ya. ama Hemen sıcak. Ha, ben ızgaradan yiyeceğim. yemen Tabii. lazım onu. Tava almayacaksın. Evet. Izgaradan yersen eyvallah. Eyvallah bitti. Hacım. Buyurun canım. Evet arkadaşlar. Evet bu da Şöyle bitti. üstünü bir tane filmle kapatıyoruz. Yarına kadar buzdolabının alt kısmında dinlendiriyoruz. Yarın tekrardan görüşmek üzere. Allah'a emanet olun şimdi. Ertesi günden tekrar merhabalar. Köftemiz dünden beri dinleniyor. 24 saat oldu hemen hemen. Şöyle bir gösterelim kıvamını. Kıvam bu şekilde. Hacım ben hiç elimi sürmeyeyim. Sen yapacaksın nasılsa. Tamam. Şöyle bir kıvamını göster arkadaşlara. Şöyle Tamam. sertliğini, Tabii. macunluğunu. Dur şimdi. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Bakın Bayağı sertleşti. bayağı gördüğünüz yani gibi. böyle. Sıkı sıkı bir şey. Şimdi bu pabuç köfte dememin maksadı böyle pabuç gibi yani. Kocaman. Bu derler ya pabuç. Bak arkadaşlar. Görüyor musun köfte nasıl oluyor bak. Güzel köfte budur arkadaş bak. Güzel köfte budur. Gördünüz mü? Bir daha bu. Hakikaten bak. Budur yani. Al istersen böyle koy. Bu dağılmaz Mustafa'cığım. Evet. Evet arkadaşlar. Avucumuzda böyle harbi bir çocuk ayağı gibi. Çocuk ayağı gibi yapıyoruz bunu. Tabii.
Oradan mı geliyor adı pabuç köfte? Tabii pabuç köfte zaten şeyliği bu. Bunu böyle ayakkabıcılar açıyor. Ayakkabıcılar biliyorsun ayakkabıcılığın da vardır. Bunu çok yapardık böyle. Öyle mi? Bunlar böyle. Şükür. Babamın asıl mesleği bu arada ayakkabıcı, kunduracıdır ya, sayacıdır. Çok eskilerden. Evet. Bak. Şuraya bak. Gerçekten çocuk ayağı kadar. Bu arada sizi devam edin. Ben mangalı yakmaya geçeyim. Cüneyt'ciğim abinin mutfağına harcıyorum. Böyle yoksa yukarı patlatacağım ama böyle patlatıyorum. Bak kalsın böylece kalsın. Heh. Gördün mü abi? Bak tam pabuç. Abim kanalda yapmamıştı bu hani melez çiğ köfte diyordu. Bir gün onu da sen yap bari baba. Ayıp Abimden yiyemediler, senden yesinler. Zaten bu işin hani bizim evdeki mucidi yine de sen sayılırsın zaten. Hani Ama abim senden el aldı ama yine de mucit sen sayılırsın. Allah'ın izniyle bir gün yaparım ya. Evet arkadaşlar, şöyle yarım kova koydum kömürü. Çünkü köftemiz az. Az bir kömürle işimizi görebiliriz. Şimdi köfte çok fazla ateşi sevmez. O yüzden de çok fazla kömür başınıza, özellikle direkt köfteden başlayacaksanız bela olur. Tamam bundan köfte olmaz yavrum bundan. Burada bir bilgi verelim. Elinizi şöyle koyduğunuz Tabii. zaman şu an bu ete göre bir de kuvvetli bir kömür, daha yeni. Evet. Köfte için elinizi koyduğunuz zaman 6'ya kadar falan sayabilmeniz lazım. Aynen öyle. Böyle Şimdi küller üzerinden senin- hafif güllüyoruz. Birazcık kuvvetini alıyoruz. Bakın alevlenme hemen bitti. Hemen biter. Bir de yağı da döktüğü zaman alev almaz. Aynen. Şimdi köftemiz yağlı bir kıymadan. Üzerine koyduğumuz zaman bu kül o yağları emer. Hemen alevlenme yapmaz. Elinizi koyduğunuzda 6'ya kadar sayabiliyorsanız iyidir. Biraz ısınsın, temizleyelim. Aynen. Şu an tam köftelik oldu. Köfteleri böyle ilk şuradan başlayalım. Böyle koyarsak ellerimiz yanmaz. Buradan koyarsak buradan yanar. Yağa bak Cüneyt. Görüyor musun? Böyle yağlı oldu mu bir köftenin lezzetsiz olması mümkün değil. Bakın soğanlar nasıl patlıyor. Bak o yeşil biberlerimiz de çıkıyor. Tek uymayan bu maşa oldu bana. Babam alışamadı benim maşaya. Ya böyle kocaman maşaya ben hayatta beceremem bu işi ya. Bak sırf su. Daha burada ilk aşaması bu. Bak ne kadar attık. Attığımız halde Mustafa yine ateş arlıyor görüyor musun? Tabii, Kömür tabii. attığımız Tabii halde ama şu an kömür taze acım. Gerekirse şöyle yaparız. Bunu Böyle biraz kaydırırız. Biraz kaydırırız, Çekeceğim. biraz daha kül atarız yani. Köfte yağlı olduğu için evet. yine alevlenme yapıyor. Her zaman yanınızda birazcık kül bulundurun. Özellikle köfte gibi, kanat gibi yağlı şeyleri pişiriyorsanız. Bu arada köfteleri sık sık çevirmek zorundasınız. Aynen. Ateşiniz yüksek olursa köftenizin dışı yanar, içi pişmez. Aynen öyle. Ama kısık ateşte yaparsanız sürekli çevire çevire köftenizin içi de dışı da aynı zamanda pişer. Hacım benim maşayı sevmedi. Hiç be ya arkadaş vallahi Şunları da biraz çevireyim şöyle. bir de arkadaşlar çok pişmez ha bak köfteyi de böyle çok pişirmeyin yani böyle birazcık içi böyle şey olsun. Yumuşak yumuşak böyle. Bak bence şu oldu bile bak görüyor musun bak. Evet, top gibi görüyor musun? Bak. Bu oldu. Valla bizim standartımızda bence de oldu. Evet. Bizim standartlarda oldu. Ama işte insanların herkes ayrı ayrı. Ya abi yok çiğ, yok bilmem ne. Evet. Bak burada ateş daha fazla olduğu için şöyle değiştirelim şunları.
Mustafa'cığım bunları çok Ben sıcak sorma sıcak bak. şey yapalım abi. Benim tarifler yapılacak tarif. Cüneyt'ciğim bugün kaç kişi abine şey attı? Benim kokoreçi yapmış. Vallahi abi bu kadar basit olduğunu bilseydik ya biz 20 lira verip 25 lira verip Vallahi acık vallahi öyle bak. Abi diye evde yapılabildiğini bilseydik bugüne kadar Evet. 20 lira verir miydik ya? Ne kadar mutlu oldum yani. İyisin. Kokoreççiler de kaynıyordur bize de. Vallahi. Mustafa'cığım be. Oldu oğlum. Bak Tamam baba. oldu. Bak ben Ver günahıyla sevabıyla senin. Ver Ben bakayım. karışmıyorum. Ver oğlum ver. Merak etme ben oldu dediysem Allah'ın izniyle oldu. Tamam. Ulan senin maşana başlayacağım ya. Ya niye maşallah? Ne biçim maşa bunlar ya. Evet. Evet. Hemen domatesleri de alalım, soğutmayalım. Hemen içelim. Hemen. Evet arkadaşlar. Gayet güzel oldu. Babamın pabuç köfteleri. Bakalım tadında nasıl olmuş. Bir tadalım mı acaba? Hadi bismillah. Şimdi bak. Buyurun içine bak. Gel yavrum bakın. İçi bu olacak abicim bak. İddia ediyorum içi bu olacak. Bak sonlara. Şimdi Bakın arkadaşlar içini göstereyim. Ne kadar sulu olduğunu da göstereyim. bak. Müsaadenizle bir tadına bakalım. Buyurun. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Hah, Acım. bu. İş bu. Bak. Yanaş oğlum sıcak sıcak yanaş Cüneyt. Vallahi süper. Ben buluyorum abi. Bu. Arkadaşlar köfte Tamam. büyük. Zaten ne kadar sulu olduğunu gösterdim size. Ha bak. Yani. Arkadaşlar bakın bir tane de küçük olanından göstereyim size. Bakın en küçük boyunu seçtim şu an içlerindeki. Bakın. Görüyor musunuz? Bak. Tekrar tadıyorum. Harika. Hocam ellerine sağlık. Afiyet şeker olsun. He? Nasıldı Cüneyt? Bu sefer oldu yani. Bayağı oldu. Evet. Çok lezzetli, doyurucu. Harbiden 10 numara oldu hacım. Harbiden eline sağlık. Afiyet şeker olsun. Pabuç köfte. Türkiye'de arkadaşlar 80'in üzerinde köfte çeşidi varmış. Pabuç köfte var mıydı bilmiyorum ama bir tane de galiba baba bekledi. Ya bizim gençliğimizin şeyidir bunlar. Böyle yaşa şeyde dere kenarlarında falan yapardık bunları böyle. Güzel yapıyormuş. Evet. Evet Mustafa bu kadar. Evet hacım. Allah razı olsun. Ellerine sağlık. Arkadaşlar bakın böyle şiddetle tavsiye bir köfte size. Samimi söylüyorum şiddetle tavsiye. Yani kıymasının ayarlarını özellikle çekmiştim. Ona dikkat edin. İçerisinde kuzu var. Yani lezzetini anlatamam size. Soğanlar böyle ağzına... Soğanların ağza gelmesi müthiş. Zaten soğanın yağ tutma özelliği vardır arkadaşlar. Soğan girdiği yerde yağı atmaz, tutar. Az önce zaten size gösterdim nasıl bir köfte olduğunu. Daha fazla konuşmaya gerek görmüyorum açıkçası. Size şiddetle tavsiye ediyorum. Yapın. Benim ve hacımın da kulaklarını çınlatın inşallah. İnşallah. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, bu tür videoların devamının gelmesi için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.